Merhaba arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Görmekte olduğunuz bu balonlu yeleği bugün sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Hem tunus işi hem tığ işi tekniklerini aynı yelekte kullandım arkadaşlar. Bu roba bölümünü tunus işi haroşa tekniğiyle ördüm. Roba bölümünü bitirdikten sonra da gövde kısmını tığ işiyle baloncuklar yaparak tamamladım. Hemen açayım bir görün. Açılmış haliyle de. Bakın. Hem tunus işini hem tığ işini aynı yelekte buluşturduğumuz bir yelek yaptım. Yeleğin örgüsüne önlere 24 ilmek ile tunus işi haroşa tekniği uygulayarak başlıyoruz arkadaşlar. Kol altlarında 3'er ilmek kesiyoruz. Haroşa örgümüze yaka bölümüne kadar devam ediyoruz. Yaka bölümünde bu yakadan düz kesmeler yapıyoruz. Omuz bölümüne kadar örgüye devam ediyoruz kalan 12 ilmekle. Önün bir parçasını bekletiyoruz. Diğer önü de aynı şekilde 24 ilmek ile başlıyoruz. Omuz kısmına geldiğimiz zaman iki önü birleştiriyoruz. İki önü birleştirirken boyun kısmında 16'şar ilmek ekleme yapıyoruz. Elde ettiğimiz bu ilmek sayılarını arka bölümü örerek tamamlıyoruz. 3 bu taraftan, 3 ilmek de bu taraftan olmak üzere 6 ilmek arttırıp önle eşitliyoruz arkadaşlar. Biz bugün bu yeleği 3-6 aylık hatta 1 yaşa kadar kullanılabilecek bir şekilde hazırladık. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız bu başlangıç ilmek sayısını önlerde 24 ilmek değil de 26, 28 hatta 30 ilmek ile başlayıp büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü anlatımımız 3, 6 hatta 1 yaşa kadar kullanılabilecek bir ölçüde arkadaşlar. Hemen ölçülerini size vermek istiyorum. Bakın. Kol altının genişliği 25 santim. Kol altından gövde yüksekliğini ölçüyorum. 19 santim bakın. Omuzdan etek ucuna kadar olan tam yüksekliğini ölçüyorum. 30 santimde tam yüksekliği var. Bugünkü yaptığımız sayılarla bu ölçüde bir yelek elde ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi siz büyütmek istiyorsanız başlangıç sayılarını arttırabilirsiniz. Bu model yerleştirmesi de tabii ki doğal olarak artma olacaktır. Yeleğin yapımına geçmeden önce kullanacağımız malzemeleri hazırlayalım. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olup bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Gerekli olan malzemeler şunlar. Bu güzel yeleğimizi örmek için 1,5 yumak ipe ihtiyacımız var. Model dolgulu olduğu için bir ip yetmiyor arkadaşlar. 1,5 ipi bulunduralım elimizde. Roba bölümünü örmek için tunus işi tığa ihtiyacımız var. Bakın 5 numara tığ kullanıyorum ben. Daha yumuşak dursun diye. Modelli bölümü örmek için de 3,5 numara küçük tığ kullanıyorum. 2 adet düğmeye ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hep birlikte bu güzel yeleğimizi örelim arkadaşlar. Örgüye yeleğin ön bölümü için başlıyoruz. 24 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bu çektiğimiz zincirlerin üzerinden şu şekilde tığımızı takarak ilmekler çıkartıp tığın üzerinde topluyoruz. Sıra sonuna kadar 24 tane zincirin üzerinden 24 ilmek çıkartarak toplayalım. Ve 24. Şimdi bunların hepsini şu şekilde tığın üzerine ipi takarak 2 ilmeği bir alarak çıkartalım. Başa kadar hepsini çekelim arkadaşlar. ...24 ilmeği çektim. Bir sıra şimdi haroşa yapacağız. Haroşayı şu şekilde yapıyoruz. Bakın ipi bu tarafta tutuyorum tığın. Benden taraftan alıyorum. Şu şekilde çıkartıyorum. Tunus işi haroşa ör tekniği yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ipi tutuyorum. Benden taraftan alarak haroşa yapıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri haroşa yapalım, çekelim. Sıra sonundaki ilmeği de şu şekilde alıyorum. Düzgün dursun sıra sonu. Bakın bir diş haroşa yaptık. Şimdi hepsini birer birer tığ yardımıyla çekiyoruz. Bakın çektik, başa geldik. Burada kol altındaki kesmelerimizi yapmaya başlıyoruz. Bakın şu şekilde kesme yapıyorum. İpi bir sonra ilmeğe takıyorum. İp alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 1 2 kapadım. 3 kapadım. 3 ilmeği kestik. Bakın bir baştaki ilmek var. İkinci var. Üçüncü var. Kol altında 3 adet kesme yaptım. Takip eden ilmekleri haroşa olarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar haroşa yapıp çekeceğiz arkadaşlar. Bakın sıra sonuna geldim. Yine sondaki ilmeği bu şekilde alıyorum. Hepsini yine tığ yardımıyla çekiyoruz. İki diş haroşamız oldu bakın ön bölümde. Devam eden
sıralarda yine aynı şekilde bu geriye kalan 21 ilmeği haroşa olarak öreceğiz. Sıra sonuna geldim. Bakın yine hepsini çekeceğiz. Bu şekilde bu 21 ilmekten oluşan haroşayı toplamda 9 sıra kadar yapalım gelelim arkadaşlar. 21 ilmeği bakın 2, 4, 6, 8, 9 sıra yaparak geldim arkadaşlar. Bu kol bölümünden örgüye devam ediyoruz haroşa olarak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeği haroşa yaparak geldim. Sonda bakın 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kaldı. Burası yeleğin yaka bölümü olacak. Bu son ilmeği düz alalım. Bu 12 ilmeği geri çekiyorum bakın. On iki ilmeği çektim. Bu 12 ilmeği arkadaşlar 10 sıra haroşa olasıya kadar omuz kısmını örelim. 12 ilmekten oluşuyor bu omuz bölümü. Bu 12 ilmeği bu yakadan itibaren 10 sıra olasıya kadar örelim gelelim. Bir sıra sonuna kadar gidelim. Yakanın nasıl göründüğünü bir görelim. Bakın 12. ilmeğimi şu şekilde alıyorum. Bu şekilde 12 ilmeği bir ikinci sıram bakın 8 sıra daha yapalım gelelim. Bakın bu yakayı kestikten sonra 10 sıra haroşa yaptım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. 9 sırada yakaya kadar olan bölüm vardı. Toplamda başlangıçla birlikte bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 diş haroşa yaptık. Böylece ön bölümün birisini bitirmiş olduk. İpi burada bırakıyorum. Çünkü örgümüze arkayı buradan devam edeceğiz. Arkaya geçmeden önce diğer ön bölümü de yapalım. Diğer ön bölüm için ipin içinden diğer ucunu çıkartıyorum. Hemen bakın. Bu önü başladığımız gibi 24 ilmek başlıyoruz. 24 zincir çekelim. Bu yeleğimiz tamamen dikişsiz oluyor arkadaşlar. Tek parça halinde çıkaracağız. 24 zinciri çektim. Aynı diğer ön bölümde yaptığımız gibi 24 tane ilmek alalım tığın üzerine.
24. ilmeği de aldım. Bakın sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Şimdi bunların hepsini sırasıyla çekelim. Diğer ön bölümde yaptığımız gibi bir sıra haroşa yapalım. Hiç eksiltme yapmadan haroşaları yapalım bir sıra. Sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa yapıp ilmekleri çekelim arkadaşlar. Bir sıra haroşayı yaparak geldim. Kolu kesmemiz gerekiyor şimdi. Diğer ön bölümde bakın buradan başlangıçtan kesmiştik kol kesimini. Bu bölümde de sıra sonundan 3 adet kesme yapacağız. Sıra sonunda 3 ilmek kalasıya kadar haroşalarımızı örelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 haroşa yaptım. Bakın sıra sonunda 4 tane ilmek kaldı. Bu 21. ilmeği de düz olarak alıyorum. Kolda 3 tane kesme yapmış olduk. Bakın 1, 2, 3. Şimdi bu 21 ilmeği çekelim başa kadar. ...21 ilmeği çektik. Şimdi bu 21 ilmeği haroşa örgü öreceğiz. Bu diğer önde nasıl 9 sıra ördüysek yaka kesimine kadar bu bölümde de aynı şekilde 9 sıra haroşa örelim. 21 ilmekle 9 sıra haroşamızı örelim. Daha sonra bu ön bölümde de yaka kesimini birlikte yapalım. Bakın sıra sonunda 21. ilmekten geriye dönüyorum. Ve böylece 9. sırayı da bitirdim. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Diğer ön bölümde de yaka kesmeden önce 9 başlangıçtan itibaren 9 sıra haroşa yapmıştık. Şimdi de 9 sıra haroşayı yaptım. Aynı diğer ön bölümde yaptığım gibi bu tarafta bu sefer 12 ilmek kalacak. Yani yakadan 9 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Kesmeyi kaydırma tekniğiyle yapıyoruz yine. Bakın şu şekilde alıp kaydırıyorum. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeği kestik. Bakın 2, 4, 6, 8, 9.
burada 2, 4, 6, 8, 10, 11 bir de tığın üzerindeki 12 ilmek var. Bu 12 ilmeği haroşa olarak 10 sıra öreceğiz arkadaşlar. Diğer ön bölümde yaptığımız gibi. Hepsini çekelim. On iki ilmeği haroşa örüyorum. Toplam her bir bölümde 19 sıra haroşa örgüsü olacak. Bu şekilde. Bakın yaka birleştiği zaman da görüntüsü bu şekilde olacak. On dokuzuncu sıra haroşayı da örerek geldim arkadaşlar. Bakın sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Artık ön bölümlerin işlerini bitirdik. Bakın şu şekilde 2 adet ön bölüm elde ettik. Şimdi bu iki önü bu aradan birleştirerek arkayı tek parça halinde örelim arkadaşlar. 20. sırayı yapıyorum. Çekiyorum. Şimdi bu diğer ön bölümle birleştirmek için buraya 16 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 zinciri çektim. Bunu bekletiyorum. Diğer ön bölümü alıyorum bakın arkadaşlar. Bunun da son sırasına arka bölüm için bir sıra haroşayı sıra sonuna kadar yapayım. 12 ilmeği tığın üzerine topluyorum. Son ilmeği bakın taktım. Bu çektiğimiz zincirin ilmeğinden onu çıkartıyorum. Bakın iki ön bölümü birleştirmiş oldum. Artık bu iple ilmekleri içeriden çektiriyorum. Şu diğer ön bölüm için yaptığımız ipi keselim. Onunla işimiz bitti artık. Tek ip halinde arka bölümü öreceğiz. Arka bölümü örüyoruz artık. İlk ön bölümdeki 12 ilmeği tığın üzerine alıyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve son ilmek 12. 16 adet zincir çekmiştik. Bunların üzerine ilmekler alarak haroşa örgü yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Şuradan bir 16. zincirden bir ilmek çıkartayım. Bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeği çıkardım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çekmiştik. 16 tane ilmek oluşturduk bakın. Bu ön bölümü de örerek gelmiştim. Şimdi diğer ön bölüme devam ediyorum. Haroşa olarak. 12 de burada var. 2 ön bölümü ve zincir çektiğimiz bölümden ilmekler çıkararak birleştirdim. Şimdi bunları hepsini sırasıyla başa kadar çekelim. Bakın bu şekilde tek parça haline getirdik arka bölümü. Bu arkayı bu kol kestiğimiz yere kadar düz haroşalar öreceğiz arkadaşlar. Sizin kaç tane olduysa 2 sıra eksik olarak örelim. Ben 16 sıra haroşa öreceğim arkayı. Arka bölümdeki bu ilmek sayılarını hiç eksiltme veya arttırma yapmadan 16 sıra kadar örelim. Daha sonra bu başlarken kollarda kesme yapmıştık. Arka bölümde de arttırma yapacağız bu gövde kısmı için. 16 sıra haroşa örelim gelelim arkadaşlar. Ayrı ayrı ön bölümleri bitirdikten sonra omuz kısımlarında 12 bu önde, 12 bu önde olmak üzere toplam 24 ilmeğimiz vardı. 16 ilmek de ense kısmına ekledik. Toplam 40 ilmek ile 16 sıra arka bölümü örerek geldim ben. Şimdi bu ön bölümlerde kesme yapmıştık. Aynı sayıda arka bölümlerde arttırma yapacağız. Üç tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bu 3 zinciri zaten bakın 3. zincir tığımın üzerinde. 2. zincirden bir ilmek çıkartıyorum. 3. zincirden bakın bir ilmek çıkartıyorum. 3 tane ilmek elde ettik. Bu 40 ilmeği de tığımızın üzerine haroşa olarak alalım. Bütün ilmekleri tığın üzerine toplayalım. Bu baştaki 3 ilmeğimiz ekledik arkadaşlar. Sıra sonunda da buradan da 3 ilmek eklemesi yapacağız.
Bakın bütün ilmekleri tığın üzerine topladım. Sonda bir ilmeğim kaldı. Burada bir ekleme yapmamız gerekiyor. Zincir çekmek gerekiyor. 3 tane, bu başta 3 tane zincir çekmiştik. Burada da hemen ipin diğer ucunu elime alıyorum. Bu son ilmekten şu şekilde bir ekleme yapıyorum ipi. Buradan bir düğüm atıyorum. Bakın zincir çekelim. Buradan 3 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 ve işini bitiriyorum. İpi buradan keselim. Bir tane çekeyim, daha sonra sökerim ben bunu. İlmeği geçirdim. Sıra sonunda da 3 adet ilmek alacağız. Bu son sıradaki ilmeği de ekliyorum. Çektiğimiz zincirlerden 3 adet ilmek çıkartıyorum. Bakın 1 çıkardım. 2 çıkardım. 3 çıkardım. 3 ilmek de burada ekleme yaptık. Bunların hepsini şimdi birer birer çekelim arkadaşlar. Hepsini çektik. 40 ilmeğimiz vardı. 3 başlangıçta, 3 ilmek de sonda ekledik. Toplam 46 ilmek elde ettik. Son olarak bu 46 ilmeği, burası son sıramız, haroşa yapıyoruz. Bütün ilmekleri haroşa yapalım. Sıra sonuna kadar bir sıra haroşa yapalım. İlmekleri çekelim. Bir sıra haroşayı tamamladım. Bakın bu ön bölümle aynı sayıda oldular. Bu ön bölümle bu arkadaki bölümü birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirmeden önce artık roba kısmını bitirdik. Arka bölümün kapanışını yapalım. Bakın kapatma tekniği uyguluyorum. Kaydırma tekniğiyle bu şekilde ilmekleri alıyorum. Çekiyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerde kaydırma tekniğiyle şu şekilde bir kapatma işlemini uygulayalım. Son ilmeği de taktım ve bitirdim. Bakın son sıramızda kapatma işlemiyle de robamızı tamamladık arkadaşlar. Ön bölümde bu şekilde. Şimdi bu önle arkanın
gövdeyi oluşturacak olan bölümlerini birleştirelim. Daha sonra gövde kısmına model yerleştirmesi yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde ilmeği taktım. Yine aynı kendi tığıyla birleştiriyorum. İğne kullanmıyoruz. Ve bitirdim. İpimi kesiyorum burada. Bakın birleştirme işlemini yaptık. Şimdi diğer tarafta da aynı şekilde birleştirme işlemini yapalım. Bakın uç noktasındaki ilmeğe tığ takıyorum. Diğer ön bölümün de uç noktasındaki ilmeğe taktım. Hemen bu ilmeğimi sabitliyorum. Şu şekilde sık iğne halinde tutturuyorum. Ve bitirdik. İpimi burada kesiyorum. Tunus işini bitirdik artık arkadaşlar. Bu tığa ihtiyacımız kalmadı. Yeleğimize normal örgü tığımızla devam edeceğiz. Bakın bu şekilde gayet düzgün bir roba elde ettik. Şimdi bu robanın bu uç kısımlarına baloncuk modellerimizi yerleştirelim. Örgümüze tığ işiyle devam edelim. Gövde bölümündeki baloncuk modellerine geçebiliriz artık. Hemen bu bakın alıyorum örgümü elime. Bu ön bölüme ip eklemesi yapıyorum. Tığ alıyoruz. İlk gözenekten bir ilmek çıkartıyorum. Bakın ön bölümün ilk gözeneği, hemen yanındaki gözeneğe bir adet sık iğne batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tunus işi ilmeklerinden bakın 2 4 atlayıp 5.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 2 4 atlayıp 5.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. Bir sonraki sırada yapacağımız balonların yuvası olacak arkadaşlar bunlar. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 4 tane atlayıp 5.'ye batıyorum. Sık iğne şeklinde. 1 2 3 4 zincir çektim. Sık iğne şeklinde battım bakın. 1 2 3 4 tane 4 zincirli yuva yaptık. Hemen kol altına da bir zincir, bakın 2 3 4 zincir çektim. Tam ön ile arkanın birleşim noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. Ön bölüme 5 adet model yerleştirdik. Arka bölüme de toplam 9-10 model yerleştirsek yeterli olacak. Ona göre sayarak ayarlayabilirsiniz. Ben göz kararı ayarlamak istiyorum. 2 3 4 zincir çekiyorum. 5.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. 1 2
3, 4 zincir, 2, 4, 5.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir, 2, 4, 5.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5.'ye sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. ilmeğe sık iğne şeklinde batıyorum. Bakın arka bölümde de 2, 4, 5 tane yaptık. 5 model daha yerleştireceğiz. Bu şekilde buraya kadar 5 model daha yerleştirelim. Üç, 4, 5, 4 zincir çekiyoruz. 4 gözenek atlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Atlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Bakın atladık. Ön ile arkayı ayıran diğer noktaya geldik. Buraya da 2, 3, 4 zincir tam birleşim noktasına batıyorum. Hemen bir kontrol edelim. Arka bölüme kaç adet model yerleştirdik? 2, 4, 6, 8, 10. 10 model yeterli olacak arka bölüm için. Diğer ön bölümdeki kadar da 5 modelde bu ön bölüme yerleştirelim. 1, 2, 3, 4. 5.'ye bakın sık iğne şeklinde batıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boşluğa battım. 1, 2, 3, 4. Hemen sıra sonundaki bakın gözeneğe battım. Bu şekilde bakın 4'er zincirden oluşan bir sıra kafes sırası yaptık. Şimdiki sırada baloncuk modellerini yapacağız artık arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu gördüğüm battığımız bir gözenek vardı. Onun içerisine sık iğnenin içerisine 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Hemen bu 4 zincir çektiğimiz kafesin boşluğuna tutturdum onu bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki kafes ortasında sık iğne battığımız noktalar vardı. Bunun şu şekilde batmıyorum bakın. Diğer taraftaki kulakçığından tutuyorum. Çekiyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Aynı şekilde aynı kulakçığın içerisine 7 adet trabzan yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın 2, 4, 6, 7. 7 modeli yaptık. Şimdi bunu diğer kafesin tam orta noktasına, bir önceki kafesin orta noktasına tutturmuştuk. Bu kulakçığında bakın diğer kafesin orta noktasına boşluğa şu şekilde sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki kafes ortasındaki sık iğneye geldik yine. Bu diğer taraftaki kulakçıktan tutuyorum. Bakın şu şekilde almıyorum ilmeği. Diğer taraftaki
şu kulakçıktan tutuyorum. Trabzan yapıyorum. 7 adet trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Diğer kafese ortasından bakın boşluğuna sabitliyorum bu baloncuğumu. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine bir sonraki iki kafes arasındaki boşluktan şu kısımdaki kulakçığından batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Toplam 7 adet trabzan yapıyorum. Dört, 5, 6 ve 7. Bakın 7 adet trabzanı yaptım. Diğer kafesin ortasındaki boşluğa batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine iki kafes arasındaki sık iğne yuvasına 7 adet trabzan yapıyorum. Yaptım, bakın yine kafesin boşluğuna sabitliyorum onu. Yelpaze görünümü de oluyor. Daha sonraki sırayı gittiğimiz zaman bu yaptıklarımız baloncuk şeklini alacak. İpi tığın üzerine alıyorum. Yine şu iki boşluk arasındaki sık iğnenin dış kulağından yakalayıp 7 adet trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın şu iki kafes arasındaki şu boşluğun dış kulağına, şu kulağını yakalayıp ona 7 adet trabzan yapıyoruz. Başlangıçtaki kafese ve bitimindeki kafese tutturuyoruz bu yaptığımız 7 trabzanı. 2 4 5 6 7 kafese tutturdum, bakın. İpi tığın üzerine alıyorum. Şu şekilde batmıyorum. Dış taraftaki kulağını yakalayıp buraya 7 adet trabzan yapıyorum. Yedi. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıra sonundaki son modeli yapıyorum arkadaşlar. Yedi trabzanı yaptım. Son kafesimle birleştiriyorum. Bakın boşluğa battım. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sıra başında yarım model yapmıştık. Bakın buraya 3 tane trabzan yaparak sıra sonunda da aynı şekilde buradaki bu sık iğnemizin üzerine
3 adet trabzan yapıyoruz. Bir de zincir çekerek dönüş yapmıştık. Onun için de bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın bu şekilde, bu son yaptığım gözeneğin içerisine sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İkinci sıramızdayız balon modellerimizin. İkinci sıramızda yine aynı, bu sefer bu balonların ortasındaki battığımız noktadan balonlar elde edeceğiz. Onun için bu, bakın, ters tarafındaki kulakçıktan alıyorum yine. 7 adet trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 trabzanı yaptım. Bu bir alt sırada 7 tane trabzan yapmıştık. 1 2 3'ü atlayıp tam ortasındaki şu 4. gözeneğe tutturuyoruz, bakın. Bir modelimizi yerleştirdik. İkinci modeli yerleştiriyoruz. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın, bu 2 tane balon ortasındaki sık iğne battığımız yer vardı kafese. Onun bu dış kulağından tutuyorum. Bir trabzan yapıyorum. Aynı kulakçığın içerisine 7 adet trabzan yapıyoruz. Bu balonların ortasındaki tepe noktasından tutuyorum, sabitliyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın, iki model arasındaki şu sık iğneye şu şekilde batmıyorum. Bakın, şu şekilde batmıyorum. Kulakçıktan arka kulakçığına batarak bir trabzan yapıyorum. 7 adet trabzan yapıyorum. 5 6 ve 7. Hemen yanındaki modelin orta noktasındaki tepe noktasına batıyorum, sabitliyorum. Bakın, şu şekilde bir görüntü elde ettik. Bir sonraki sıramızda da bunların boşluğuna batacağız arkadaşlar. Bunların ikisinin ortasına. Sıra sonuna kadar bu şekilde balonlarımızı yapmaya devam edelim. Son modeli yapıyorum bu sırada arkadaşlar. Bakın, sıra sonunda bir tam model, bir yarım model var. Bunun ikisinin ortasına bir model yerleştiriyorum. Tabi bu sık iğnenin kulakçığından yakalayarak. 2 3
4, 5, 6, 7. 7 tane trabzanı yaptım bakın. Bu yarım olan modelin tepe noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde yerleştirmiş olduk. Modellerimizi bir görelim. Toplam ilk sırada bakın hem başta hem sonda yarım modellerimiz var. Onlardan başka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 model yerleştirdik. Bir sonraki sırada 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 model yerleşiyor. Artık örgümüz bu şekilde devam edecek. Kulakçığından tuttuğumuz için bakın baloncuk şeklini alıyor dolgularımız. Kulakçığından tutmasaydık burası düz olurdu. Bu şekli almazdı arkadaşlar. Hemen bir sonraki modelimizde başlayalım. Bakın 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modeli ilk başladığımız modelin aynısını yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu ilk sık iğnenin üzerine bunu da tam bu şekilde batıyorum. 1, 2, 3 defa trabzan yaptım bakın. Bu 3 trabzanı yaparak yarım baloncuğu elde ettik. Bunu hemen bu tam baloncuğun ortasındaki tepe noktasına sabitliyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu iki baloncuk arasındaki bağlantının olduğu yerde şu arka kulakçığından alıyorum bakın. Aynı noktaya 7 adet trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Baloncuğun bakın bir alt sıradaki bu baloncuğun 7 tane trabzan yapmıştık. Onun tam tepe noktasına batıyorum. Orta noktasına 1, 2, 3 atlıyorum bakın. Dördüncü tepe noktasına sık iğne şeklinde batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. İki baloncuk arasındaki sık iğnenin kulakçığından yakalıyorum. Dolgularıma devam ediyorum. 7 adet trabzan yapıyorum. Artık modelimiz bu şekilde devam ediyor. Bakın düz şekli böyle. Bu baloncuklardan 8 sıra olasıya kadar devam edelim yelek boyuna. Daha sonra yeleğin ölçüsünü bitireceğiz. Siz daha uzun olsun istiyorsanız bu model sırasını uzatabilirsiniz. Yeleğin yüksekliğini tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Balonlu yeleğimizin yüksekliğini tamamlayarak geldim. Bakın 2, 4, 6, 8 tane baloncuk var ardı ardına. Açık hali görüntüsü de bakın şu şekilde arkadaşlar. Yeleğin yüksekliğini bakın baloncuk halinde bıraktım. Top top dursun istiyorum etek ucu. Çünkü etek ucuna başka bir işlem yapmayacağım. Bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. İpim burada bitti. Örgüm bakın. Ters tarafından geldim bitti. İpimi burada kesiyorum.
Ve şu ucundan ipimi başlıyorum arkadaşlar. Çünkü bu ön kısmında bir sıra düz ile çevirmek istiyorum. Diğer ön bölümün etek ucundan bakın ip takıyorum. Sabitliyorum buraya. Hemen ilk gözeneğe bir tane sık iğne yapıyorum. Trabzanın boşluğuna sık iğne yaptım. Gördüğüm bütün bakın bu gözeneklere bağlantı yaptığımız yerlere birer adet sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Bu çevirme işlemi sırasında düğme için ilik bilitlerini de hazırlayacağız. Onunla roba kısmında yapacağız arkadaşlar. Robaya kadar sık iğnelerimizi başka bir işlem yapmadan devam edelim. Bakın roba bölümüne geldim. Hemen ilk gözeneğe geçtim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı gözeneğin içerisine batarak düğme için ilik yeri açtım. İnci düğme dikeceğim için yeterli bir ölçü. Takip eden gözeneklere sık iğne şeklinde devam ediyorum. Uç noktasına geldim bakın yakanın uç noktası. Buraya da bir düğme için tekrar ilik hazırlıyorum. 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı gözeneğe batarak düğme iliğini sabitledim. Uç noktasına geliyorum. Dönüyorum bak hemen gördüğüm bütün gözeneklere birer defa batarak devam ediyorum sık iğnelerime. Bu çevirme işlemine boyun çevresini ve diğer ön patı da yaparak bu noktaya kadar devam edelim. Yeleğimizi bitirelim arkadaşlar. Sonra bu kol ucunu yapacağız. Çevresini çevirmeye devam ediyoruz. Bakın sonuna geldim. İpimi burada kesiyorum. Ve yeleğimizin örgüsünü de bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi kolunu da yapalım. Bakın düğme içinde şuradan 2 adet düğme dikeceğiz. İlik yerimiz hazır. Bunda iğnenin yardımıyla iç kısımdan geçirtebiliriz. Tığla da çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen aynı bu kol gibi diğer kolu hazırlayalım. Bakın şu şekilde kol altından bağlantı yapıyorum ipimi.
İlk gördüğüm gözeneğe sık iğne batıyorum. Kalan ipleri de içte götürüyorum. Temiz bir görüntüsü olsun diye. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı gözeneğe batarak bir sütaç elde ediyorum. Bakın bir sonraki boşluğa batıyorum bir atlayarak. Bir, iki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batarak bir çıtı pıtı bir sütaç elde ettim. Şu ipleri keselim. Bir gözenek atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Bir, iki zincir çekip aynı gözeneğe batıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Bir, iki zincir çekip aynı gözeneğe batıyorum. Bakın bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Bir, iki zincir aynı gözeneğe batıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Bir, iki zincir aynı gözeneğe batıyorum. Başladığımız noktaya kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın kol altına geldim. Kol altında da devam ediyorum. Başladığımız noktayla kaydırma tekniğiyle sıramı kapatıyorum ve bitiriyorum. İpimizi buradan kesebiliriz. Kolların görüntüsü de bakın bu şekilde oldu. Ön bölümlerimiz bu şekilde. Düğmelerini de dikelim. Bitmiş haliyle yeleğimizi görelim arkadaşlar. Yeleğin bitmiş haliyle karşınıza geldik. Bakın 2 adet de inci düğme diktim ben. Siz nasıl düğme diktiyseniz herhangi bir beyaz düğme de hoş durur. Pembe düğme de güzel durur arkadaşlar. Elinizde hangi düğme varsa onu dikebilirsiniz. Bakın uç kısımları dilim dilim durdu. Her iki yönden de kullanılabilecek bir şekilde bakın yeleğimiz. Burası tersi. Çift yönlü kullanılabilir bir model elde ettik. Tunus işi ile tığ işini kaynaştırdık bu yelek modelinde. İsterseniz bu robanın alt kısmına bir de kurdale geçirelim. Bu şekilde de bırakabiliriz. Kurdale geçirerek de biraz değişik görüntü elde edebiliriz. Kurdaleye bakın şu şekilde bir çatal iğneye takıyorum. Buradan başlangıç bakın 4'er zincir çekerek kafesler yapmıştık. Onlardan şu şekilde atlayarak kurdalemi geçiriyorum.
Bakın kurdalemizi bu şekilde fiyonk bağlayıp görüntüsünü değiştirebiliriz de yeleğimizin. Bu kurdale işi tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Yapmanıza gerek yok. Bakın kurdale ile de değişiklik yaptık. Böylece bu yeleğimizin anlatımını da burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Anlatımımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz de Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerle yeniden yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.